Gerçekten çok güzel bir köye gidiyoruz. Gitmeden bilemiyoruz tabii ki ama güzel bir köy ve güzel bir macera gerçekten bu bölümde bizi bekliyor. Çanta hazır, toparlandık. Haydi o zaman yola çıkalım. Küçük kapıdan çıkmak biraz zor oldu. Gidelim bakalım. Çantaları sığdırmaya çalışıyoruz da. Barban ne yapalım? Ham gibi göndermiş. Ben memleket rahatları. Barban rahatları sandıklar sıvı ki baba biya. Adam çılgın var ya. Memo'nun çantayı yukarıya bağlıyorlar. Benimkini bagaja koydular. Yok bir şey olmaz. Bir şey Değil mi? olmaz. Aynen. Bak düşer burada. Yok. Biraz otostopla bu yola kadar geldik. Buradan şu anda arabayla başlamış olsak 1,5 saate Abyana'ya varabiliriz ama otostopla ne kadar ve nasıl sürecek bilmiyoruz. Şehrin dışına kadar geldik. İran'da ilk defa otostop çekeceğiz. Bakalım nasıl olacak, neler olacak, kimler gelecek, kimler bizi alacak götürecek göreceğiz. En önemli iki şeyi öğrendik. Biri pul ne derem, yani param yok. Diğeri de ben Cihanger'dim. Ben dünyayı geziyorum, param yok, al beni arabana. Bunları öğrendiğimize göre otostop çekebiliriz artık. Hello. Türkiye beledi o. İngilizce beledi. Vienna village on the road. Aparacak mı bizi? Yes. Okay. On the road we can live. Thank you. Okay. Pul ne derem ha? Eyvallah. Dakikada ilk otostop geldi. Haydi vallahi 1 dakikada dur. No. Dadaş okey. Vallahi mersi. Dadaş gideriz. Yol ayrımına geldik. Kendisi normalde Yezde gidiyor. Yani başka bir şehre gidiyor. Yol ayrımında dur abi biz inelim dedik. Yok olmaz dedi. Şimdi Allah biraz daha gidiyoruz köye kadar. Direkt Abyana'ya kadar bizi bırakacak. Götürüyor vallahi. Vallahi Taruf da değil yani bayağı götürüyor bizi. Eyvallah. Mr. Caferi bizi Abyana'ya kadar getirdi. Çok memnun. Eyvallah. Deste dernek onu. Siz de konaksınız. Şükran. Thank you. Bu şekilde geldik. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Beraber göreceğiz artık.
Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ne güzel ya. Şu an bayağı böyle şevkle bakıyorum etrafa. Yakından göstermek istiyorum. Bayağı bildiğiniz topraktan yapılma bir ev. Ve toprak buraların toprağı olduğu için kırmızı. Gerçekten çok güzel manzaralar var. Toprağın kızıl olup da evlerin tamamının da bu topraktan yapılıp kızıl olması çok enteresan. Aa bak şimdi şunu size göstermek istiyorum bir saniye. Bu tokmak, bu kapının tokmağı ve bu kapının tokmağı farklı. Bak bu kadınların, bu da erkeklerin. Bu çin çin ediyor, bu tın tın ediyor. Bu kadınlar oluyor, bu da erkekler oluyor. Oturma yeri var gibi. Var mı? Kenarda oturuyor. Şöyle bir dondurma aldık. Neliydi bunlar? Fıstık ve vanilya galiba öyle bir şey. Galiba. 12.000 tümen yani ne kadara denk geliyor? 3-4 lira falan 2 dondurma 12.000 tümen. Türkiye Beledi, Farsi benim çadır. Nerede yaparız? Kocayı tent. Türkçe konuş daha iyi anlar. Ha, kocam ve Allah. çadır kampının peşinde. Ha, Anladın. برو آسیاب سفره خونه yukarıda. آره Sofra. از اینجا برو بالا دست سفره چپ خونه. مستقیم برو بالا سفره خونه Böyle düz manzara açık bir şey mi? منظره داره منظره Ha manzara. منظره Tamam teyze آب manzaraymış. آب آب منظره آب. Ha, açık, düz. Up, آچی آچی up, Tamam. up. اوکی اوکی Orada. Ha, okey. Su da var diyor orada. Bahçe ne darin bahçe? Bahçe. Orada var mı bahçe? He? Tamam o zaman hadi görüşürüz. Okey. Mersi. Ha, orada çadır olur. Tamam. Okey. Mersi. Bu arkadaş bize çadır kurabileceğimiz bir yer gösterecek. Köyün içinde şöyle dolaşan 2 tane deli var. Her gelen geçen bakıyor. Aa, öpücük attı lan bana. Çadır no problem. Tamam. Bura. Evet. Tamam. Şu rahmet şu teşvik. Vay. Öldü. Bu geceki evimiz tam olarak burası olacak. Hoppa! Günaydın. Şöyle göstermek istiyorum size. Şöyle bir yerde güne başladık. Gece birazcık soğudu hava. Bütün gece çakallar uludu. Yakın yerlerden bağırıyorlardı. Bayağı böyle bütün gece onları zaman zaman dinledik. Bir de gece çok soğuk oldu. Yani gündüz her ne kadar sıcaksa gece de o kadar soğuk oldu. Bir ara bayağı üşüdüm. Çöl olduğu için gündüz çok sıcak, gece çok soğuk olabiliyor. Neyse toparlanalım da güne devam edelim hadi. Bu köy gerçekten çok kadim bir köy. Çok eskilere dayanan ve hikayesi gerçekten kuvvetli olan kadim bir köy burası. Bu tarz böyle çiçekli avlaları görüyoruz. Bu köydeki herkes, yani kadınların çoğu eşarplarını çiçekli olarak kullanıyorlar. Onun sebebi de kadın işte karalara bürünmemeli, renkli olmalı, çiçekli olmalı, mutlu olmalı gibi bir anlamı var. Köyün tamamında bu şekilde renkli, çiçekli, eşarplı ablalar görüyoruz. You from Abyane? I'm from Abyane. I'm teaching in Tehran University Wow. in statistics and mathematics. Wow. When we come here for vacation,
Change the clothes. Okay. But when you came to Abyane, Yeah, for you change vacation. for vacation. You change your The clothes. You from Abyane? Yeah. I was born here. Really? Yeah. This is my school. What's your what? My school. 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 You have a I school. graduated from this school 60 years ago. And is it the one school in Abyane? Yeah, most of people graduate and move to Tehran. Yes. Here is empty. Now here no students. A few. A few Most of people was very rich in this village. in this village. He is doctor of medical and he is teacher. Most of educated. In this village or they went Tehran. Tehran. In Tehran. Moved Tehran. How old are you? I'm 72 72. years. And what is your name? Ibrahim. Ibrahim. Yeah. Thank you, Nice Ibrahim Dadaş. Nice to meet you. Nice to meet Have you a good too. time in this village. Thank you. Thanks a lot. See you. See you. Bye bye. Giden abi bize bu ekmeği verdi. Lavaş gibi ama biraz daha kalın. Cips gibi. Yufka. Yufkanın kalını. Lezzetli ekmek. Bir peynir olacak yanına. Bak. Kusura bakmayın. Sokağın güzelliğine ya. Sanki şu an yani 1000 yıl öncesinde yaşıyoruz, geliyoruz gibi. Lafı gelmişken size bu Abyane ne anlama geliyor onu size anlatmak istiyorum. Ab Farsça'da su anlamına geliyor. Selçuklu Devleti bir zamanlar burada askerleriyle buralardan yürür geçerlerken bir ere komutanı artık her neyse generale demiş ki evladım git şu tepenin ardına bir bak bakalım orada su var mı? Daha sonrasında asker her neyse oraya gidiyor yani buraya geliyor tepenin ardından buraya bakıyor ki burada su var. Sonrasında asker koşuyor gidiyor ve komutanına diyor ki Farsça'da ap su anlamına gelir. Ap var komutanım. Askerin komutanına burada su var komutanım demesiyle buranın adı Suvar kalıyor. Yani Abyane. Köyün tarihi 2500 yıl kadar geriye dayanıyor. Bu toplum burada 2500 yıldır yaşıyorlar. Köy gerçekten böyle insanın ruhunu doyuracak manzaralar veriyor insana hakikaten. Şuna bakar mısınız? Yani bilmiyorum. İnsanlar gerçekten bir müzenin içerisinde yaşam sürdürüyorlar. Safaviler dönemlerinden gelme bir toplum burası. Ayrıca bu köy ve köyün çevresindeki topluluk ayrı bir dil kullanıyor. Yani normalde İran'da Farsça kullanılırken burada Pehlevice oluyor. Yani Pehlevi dilini kullanıyorlar bu köyde ve çevresinde. Bu eski kapılar Selçuklular döneminden kalma çoğusu ve üzerinde kimisinin üzerinde şiirler, kiminin üzerinde Kur'an'dan ayetler yazıyor. Bu kapıda o kapılardan birisi bayağı eski bir kapı aslında bu. Üzerinde şöyle bir sembol de var. Şöyle Farsça alfabeyle yazılmış bir yazı da var. Şu an bayağı eski bir kapıya dokunuyorum. Bizim Anadolu'dan, doğudan bu tarz toprak evler vardır bilirsiniz tabii ki. Burası da aynı şekilde topraktan yapılma evlerden oluşuyor. Fakat buranın toprağı kızıl. Yani şöyle göstereyim. Doğasına baktığınızda, yakından gidip baktığınızda da kızıl bir toprak bulacaksınız. Buradaki topraklardan yapılma evler olduğu için evlerin tamamı bu şekilde kızıl renkte ve tamamen doğal yapılar. Yani bakın şöyle göstermek istiyorum. Şöyle görüyorsunuz odun parçalarını, büyük ağaç odun parçalarını. Bu şekilde sadece doğal ürünler kullanılarak, yani hiçbir şekilde demir gibi bir madde kullanılmadan temelinde toprak, saman, belki gübre ve ağaçlar ve taşlar kullanılarak
bu şekilde yapılmış bu evler. Şu an İran'da bildiğiniz üzere İslamiyet'in Şii mezhebi yaygın olarak, inanç olarak bulunuyor. Bundan çok eski zamanlarda, Safaviler zamanında burada İran'da Zerduştluk yaygındı. Bu köyde o dönemlerde, Safaviler döneminde ilk inancı olan Zerdüştilik vardı ve şu an burası o dönemlerde kullanılan ateş tapınağıydı. Ateş tapınağı deyince birazcık bilmeyenler için yanlış anlaşılıyor olabilir. Fakat Zerduşların ateşe tapmak gibi bir inançları yoktu. Zerduşlar ateşi kutsal bilirlerdi, suyu kutsal bilirlerdi. Dünyanın bize sunduğu bu elementleri kutsal bilirlerdi. Ateşe tapmak gibi bir inançları yoktu. Şu an tam olarak Zerduşların o yıllar öncesindeki ateş tapınağındayız. Ama şu an maalesef koronadan dolayı kapalı olduğu için içeriye giremiyoruz. Zaten çok eski dönemlerde kullanılıyordu. Ateş artık yok. Tapınakta artık yok. Safavilerin Kral Abbas döneminde burada bir hanegah vardı. Dervişlerin hanegahıydı. Yani bu köy aslına bakarsanız 3 dine ev sahipliği yapmış oluyor. İslamiyet, dervişler ve Zerdüşizm. Yani 3 ayrı farklı inanç türü köyde ev sahipliği yapıldı. Biraz köyün yukarısına doğru yürüdük. Göreceğiniz üzere tepeden aşağıya doğru bu şekilde sıralanmış evler. Birbirlerinin üzerine hep konmuş. Böyle bir manzaraya sahip bir köy burası. Şurada 1, şurada 2. Ayrıca şu hemen yukarımızda 3 olmak üzere 3 tane kaleyle etrafı çevrili bu köyün. Şu anda üst tarafta olan kalenin olduğu yere geldik. Tabii ki çok eski zamanlardan kaldığı için artık bayağı böyle yıkılmış ve dökülmüş. Bu tarafımızda köy bir vaha şeklinde varken bu tarafa baktığımızda hiçbir şey yok. Uçsuz bucaksız görünen dağların, şöyle ki göstermek istiyorum. Uçsuz bucaksız görünen dağların, tepelerin ortasında böyle yeşillik, suyun olduğu bir vaha. Ve buraya baktığımızda tamamen böyle çıplak bir arazi olduğu için daha iyi görebiliyoruz. Kamerada ne kadar bu belli olabiliyor bilmiyorum. Fakat bu toprak bayağı bildiğiniz kızıl, kıpkırmızı bir toprak. Şimdi şuradaki bir kale ve altında köy, onun karşısındaki az önce gördüğümüz kaleye geldik. Köy şu an tam karşımızda ve biz de kalenin hemen yanındayız. Ben bu arada ilk defa bu tarz bir kale görüyorum. Yani bu tipte bir kaleyi ben hayatımda ilk defa görüyorum. Bu kaleden ziyade daha çok kareye benziyor. Yani bir, ikincisi şurada, 3 ve 4 tam böyle bir kare şeklinde bir kale yapmışlar. Daha önce bu tarz kale yapısı görmemiştim. Kalenin bir tane kapısı var. Bu şekilde her bir köşesini buradan görebiliyoruz. Anlayacağınız üzere tam olarak böyle bir dikdörtgen şeklini yapmışlar. Şöyle bir şey de göstermek istiyorum. Toprağı hiçbir şekilde düzlememişler. Yani yeri düzlemeden üzerine direkt kalenin duvarlarını örmüşler. Böyle bir yere çıktı yolumuz. Böyle kafe gibi. Köy kahvesi mi? Burası neymiş? Burada çok güzel odun ateşinde çay pişiyor. Çay. Please. Yes. Acıktın mı? Yani kahvaltı yapmadığımızı varsayar ve saat 5'i olduğunu düşünürsek. Yesek iyi olur sanki biraz. Gezmeyi bitirdik artık. Bence yeter yani. Bütün köyün altını üstüne getirdik. Şu köyün içerisinde şöyle güzel bir restoranda. Bir de karnımızı doyurursak her şey tamam olur bence. Bu patlıcan, domates ve yumurta ve sebze ve sarımsak karışımı bir şey. Bu da safranlı pilav. Yanına da yoğurt ve ince yufka ekmek. Ekmeği banalım mı direkt böyle?
Yufka. Tam meze kıvamında olmuş. Soğan da var. Abi soğan her menüde var soğan. Ekşi yoğurt. Ya, eşki değil resmen acı. Tuz Ben atayım mı? eşki deyince bir an şey sandım. Süzme gibi falan. Tuz atayım mı biraz? Yoğurda mı? Sen bilirsin. Sever misin? Ben her türlü yerim. Sen nasıl seversen öyle yapalım.